Klasik fiziğe göre aşılmaz bir duvarın içinden asla geçemezsiniz. Peki ya bu mümkün olsa? Bugün kuantum tünellemeyi yakından inceleyeceğiz. Evrenin işleyişini ve gerçekliği anlamaya çalışırken, fiziksel nesnelerin günlük yaşamda katı kurallara bağlı olduğunu gözlemleriz. Karşınızda fiziksel olarak aşılması imkansız, yüksek ve kalın bir duvar varsa, klasik fizik yasaları size o duvarın içinden geçemeyeceğinizi ve enerjinizin o bariyeri aşmaya yetmeyeceğini net bir biçimde söyler. Ancak evrenin derinliklerine, yani atom altı dünyanın hüküm sürdüğü gizemli kuantum diyarına indiğinizde, işler alıştığımız algının tamamen dışına çıkar. Kuantum tünelleme kavramı, bir parçacığın önündeki görünüşte aşılmaz olan enerji bariyerini tıpkı sihirli bir hayalet gibi aşması ve engelin diğer tarafına geçebilmesi anlamına gelir. Klasik sınırları yıkan tünelleme, şansın belirli bir rol oynadığı bir kuantum mekanik sürecidir. Uzun yıllar boyunca bilimin yerleşik otoriteleri bu tuhaf kuantum davranışlarının yalnızca en küçük yapı taşları, yani mikroskobik düzeydeki parçacıklar için geçerli olduğunu kabul ettiler. Kuantum etkileri tipik olarak mikroskobik ölçeklerle sınırlıdır ve bu durum klasikle kuantum rejimleri arasında kavramsal bir ayrım yapılmasına olanak tanır. İnsanlar, nesneler veya yıldızlar gibi makroskobik kütleli yapıların bu kurallardan muaf olduğu düşünülürdü. Ne var ki bu düzenli ayrım, süper akışkanlar ve süper iletkenler gibi maddenin evreleri tarafından zorlanmaktadır. Çünkü bu olağanüstü durumlarda makroskobik sayıdaki parçacık tek bir kolektif kuantum durumunda bulunmaktadır. Yani doğa, devasa büyüklükteki parçacık gruplarının bile senkronize bir şekilde tek bir kuantum varlığı gibi hareket etmesine izin vermektedir. Fizik dünyasını kökünden sarsan bu bariyeri yıkan bilim insanları, nihayet bekledikleri tarihi övgüyü aldılar. 2025 Nobel Fizik Ödülü, John Clark, Michel Davoret ve John Martinis'e bir elektrik devresinde makroskobik kuantum mekaniksel tünellemenin ve enerji kuantizasyonunun keşfi nedeniyle verilmiştir. Bu prestijli fizik ödülü, süper iletken devrelerin makroskobik kuantum davranışı sergileyebileceğini gösteren bilim insanlarının devrim niteliğindeki ortak çalışmasını onurlandırmaktadır. Araştırmacılardan John Martinis, 1958 doğumludur. Doktorasını 1987 yılında Berkeley'den almıştır ve Santa Barbara'da profesördür. Makroskobik kuantum tünellemesinin laboratuvar ortamında gözlemlenmesi, kuantum mekaniğinin makroskobik değişkenler için geçerli olup olmadığının bir testi olarak kabul edilmektedir. Bu, henüz yakın zamanda deneysel olarak ele alınabilmiş temel ve büyük bir sorudur. Makroskobik ölçekte tünellemeyi kanıtlamak için bilim ekibi özel bir deney inşa ettiler. Bilim insanları makroskopik bir serbestlik derecesinin, özellikle bir Josephson tünel eklemi üzerindeki faz farkının kuantum davranışını araştırmak için deneyler tanımladılar. Makroskopik kuantum tünellemesinin gözlemlenebilmesi için gerekli koşullar, iki süper iletken arasındaki faz farkının makroskopik değişken olduğu akım beslemeli bir Josephson tünel ekleminde gerçekleştirilebilir. Bu karmaşık elektrik sistemi adeta devasa bir laboratuvar deneyi gibidir. Öyle ki oluşturulan sistem tamamen telleri olan makroskopik bir çekirdek olarak değerlendirilebilir. Deneyin arkasındaki temel fizik, bir enerji manzarası benzetmesiyle anlaşılabilir. Bir süper iletkenin kuantum fazının dinamikleri, potansiyel enerji manzarasındaki bir parçacığa benzer. Analitik bir düzlemde akım beslemeli Josephson eklemi, tek boyutlu eğimli bir kosinüs potansiyelinde hareket eden bir parçacık olarak temsil edilebilir. Eklemin sıfır voltaj durumu, bu parçacığın söz konusu potansiyelin tek bir çukuruna hapsolmasına karşılık gelir. Ancak kuantum dünyasının o bahsettiğimiz sihri burada devreye girer. Gerçekleşen tünelleme, sistemin sıfır voltaj durumundan sıfırdan farklı voltaj durumuna geçişiyle oluşur.
Parçacık bu yarı kararlı durumdan kaçtıktan sonra eğimli kosinüs potansiyelinden serbestçe aşağıya doğru koşar ve bunun sonucunda eklem üzerinde anında bir voltaj belirir. Tüm bu süreçleri kanıtlamak için söz konusu deneyler eklemin sıfır voltaj durumundan kaçış oranının hassas ölçümlerini içerir. 1985 yılında gerçekleştirilen devrimsel çalışmada akım beslemeli bir Josephson ekleminin sıfır voltaj durumundan kaçış oranı başarıyla ölçülmüştür. Araştırmacılar eklemin ilgili parametrelerini mikrodalgaların varlığında rezonans aktivasyonuyla termal rejimde in situ belirlemişlerdir. Sonuçlar bilim camiasını büyüledi. Orta derecede sönümlü eklemler için kaçış oranının düşük sıcaklık ölçümleri ayarlanabilir hiçbir parametre olmadan makroskobik kuantum tünelleme tahminleriyle son derece yakın bir uyum göstermektedir. Düşük sıcaklıklarda bu kaçış oranı makroskobik kuantum tünellemesi için sıfır sıcaklık tahminiyle mükemmel bir uyum içinde olan bir değerle artık sıcaklıktan bağımsız hale gelmiştir. Dahası ödüllü bilim insanları yarı kararlı potansiyel çukurunun kolektif fazın farklı kuantum durumlarıyla ilişkili kuantize enerji seviyelerine ev sahipliği yaptığını da gösterdiler ve sistemi sürmek için mikrodalgaları kullandılar. Tüm bu çalışmalar bilim kurgu kitaplarından fırlamış gibi görünen ancak gerçeğin tam kalbinde yer alan yepyeni bir teknolojik alan açıyor. Bu tür bir makroskobik kuantum durumu, mikroskobik parçacık dünyasını yöneten fenomenleri kullanan yepyeni deneyler için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Hatta öylesine benzersiz bir potansiyeldir ki, bu durum yeni test düzeneklerine bağlanabilen veya yeni kuantum teknolojisinde kullanılabilecek kabloları ve soketleri olan büyük ölçekte bir yapay atom formu olarak kabul edilebilir. Günümüzde bu devasa buluşların bir uzantısı olarak yapay atomlar büyük teknolojik tasarımlarda kullanılmaktadır. 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün bize gösterdiği en önemli ders, doğru koşullar sağlandığında tünelin sonundaki o kuantum ışığının dünyamızı dönüştürmeye daima hazır olduğudur. Peki, şansın rol oynadığı bu kuantum tünelleme yasasını tüm bedeninizi oluşturan trilyonlarca atom aynı anda deneyimleseydi, karşınızdaki o kalın duvardan sapasağlam bir şekilde diğer tarafa geçme ihtimaliniz saniyede kaçta kaç olurdu? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.